Düşünün, sadece birkaç santimetrelik minicik bir filiz, olgun bir sebzeden tam 40 kat daha fazla besin değerine sahip olabilir mi? Ya da evinizin küçük bir köşesinde sadece bir tepsi ve biraz su kullanarak 7 gün içinde tam anlamıyla bir süper gıda fabrikası kurabileceğinizi söylesem? Daha da önemlisi, sadece 1 metrekarelik alanda haftalık yüzlerce, hatta binlerce lira kar elde edebileceğiniz, dünyanın en hızlı büyüyen tarımsal iş fikriyle tanışmaya hazır mısınız? Hoş geldiniz. Bugün topraksız tarımın ve şehir tarımının en heyecan verici, en hızlı ve ticari olarak en kazançlı alanına girmediğiniz kapıları sonuna kadar açıyoruz. Mikro yeşillikler, microgreens. Kimyasal gübre yok, dönümlerce arazi yok, traktör yok, aylarca bekleme stresi hiç yok. Sadece tohum, nem, ışık ve 7 ila 14 gün arasında değişen mucizevi bir süreç var. Üstelik bu minik yeşillikler, Michelin yıldızlı restoranların şeflerinden sağlıklı yaşam tutkunlarına kadar herkesin çıldırdığı, kilogram fiyatı dudak uçuklatan ürünler haline geldi. Bu rehberde sadece mikro yeşillik nasıl yetiştirilir sorusunun teknik detaylarını öğrenmekle kalmayacaksınız. Aynı zamanda pazarda en çok aranan, üretimi en kolay ve ticari olarak en karlı 5 mikro yeşillik çeşidini adım adım tüm püf noktalarıyla keşfedeceksiniz. Arkanıza yaslanın, notlarınızı alın çünkü bu içerik evinizdeki veya tesisinizdeki üretim anlayışını tamamen değiştirecek. Bölüm 1'in mikro yeşillik nedir ve neden bu kadar popüler? Teknik konulara ve en karlı 5 türe geçmeden önce mikro yeşilliklerin ne olduğunu ve neden dünya çapında devasa bir pazara dönüştüğünü kavramak şarttır. Filiz, sprout ile mikro yeşillik, microgreen arasındaki fark nedir? Çoğu insan bu ikisini birbirine karıştırır. Ancak aralarında hayati farklar vardır. Birinci filiz, sprout, tohumun karanlıkta sadece su içinde çimlenmiş halidir. Kökü, gövdesi ve tohum kabuğuyla birlikte 3-5 günde tüketilir. İkinci mikro yeşillik, microgreen, tohumun çimlenip ilk gerçek yapraklarını kotiledon yapraklar çıkardığı, ışık alarak fotosentez yaptığı safhadır. Genellikle 7-14 gün arasında kök seviyesinden kesilerek sadece gövde ve yaprakları tüketilir. Neden herkes mikro yeşillik peşinde? Besin deposu, araştırmalar, mikro yeşilliklerin C, E, K vitaminleri ve beta karoten bakımından yetişkin bitkilere göre 4 ila 40 kat daha yoğun olduğunu gösteriyor. Lezzet patlaması, minicik bir turp filizi, koca bir turptan çok daha keskin ve taze bir lezzet sunar. Görsel estetik, gurme tabakların vazgeçilmez süsüdür. Hızlı ciro ve yüksek kar, tohumu ekip harmanlamak sadece 10 gün sürer. Bu da yılda onlarca kez hasat ve kesintisiz nakit akışı demektir. Bölüm 2, en karlı 5 mikro yeşillik türü. Şimdi gelelim işin en heyecan verici kısmına. Eğer bu işi ister kendi sağlığınız için hobi olarak yapın, ister yüksek gelir getiren ticari bir modele dönüştürün, mutlaka yetiştirmeniz gereken en karlı ilk 5 mikro yeşillik. Birinci ay çekirdeği mikro yeşilliği, Sunflower Microgreens, neden en karlı, pazarın tartışmasız kralıdır. Hem hacim olarak çok ağır çeker hem de gevreksi, fındıksı lezzetiyle tüketicilerin en çok sevdiği türdür. Büyüme süresi 8-10 gün, tat profili fındık ve taze çekirdek aromalı, inanılmaz gevrek. Kritik püf noktası. Ay çekirdeği tohumlarının kabukları serttir. Ekimden önce mutlaka 8-12 saat temiz suda bekletilmelidir. Islatma işlemi. Tohum kabuklarının çimlenme sonrası kolayca düşmesi için üzerine ilk birkaç gün ağırlık koymak, baskı uygulamak şarttır. Kar potansiyeli. Tohumu nispeten ucuzdur. Ancak ürettiği biyokütle ağırlık çok yüksektir. Tepsi başına en yüksek gramajı veren ürünlerden biridir. İkinci bezelye filizi, mikro yeşilliği, pea shoots. Neden en karlı? Tatlı, tatlımsı taze bezelye lezzeti ve estetik sarmallarıyla restoranların bir numaralı tercihidir. Hasat edildikten sonra buzdolabında raf ömrü en uzun olan türler arasındadır. Büyüme süresi 10-14 gün, tat profili inanılmaz tatlı, taze bezelye lezzeti. Kritik püf noktası. Bezelye tohumları da büyük olduğu için ekim öncesi 12 saat suda bekletilmelidir. Bezelye mikro yeşillikleri kesildikten sonra uygun şartlarda bazen ikinci kez bile sürgün verebilir. Kar potansiyeli, şeflerin her tabağa koymak istediği bir görsel şölendir. Yüksek fiyatla alıcı bulur ve çok hızlı kitlelere ulaşır. Üçüncü turp mikro yeşilliği, Rambo, Daikon Radish, neden en karlı? Hız. Dünyanın en hızlı büyüyen mikro yeşilliğidir. Ayrıca Rambo Radish gibi mor şa, pembe varyeteleri tabaklara inanılmaz bir renk katar. Büyüme süresi 5-7 gün, sadece 6 günde satışa hazır.
Tat profili keskin, baharatlı, gerçek turp acılığı. Kritik püf noktası. Tohumları ıslatmaya gerek yoktur. Doğrudan nemli ortama ekilir. Çok hızlı büyüdüğü için küf oluşumuna karşı havalandırmaya dikkat edilmelidir. Kar potansiyeli. Yılda 50'den fazla üretim döngüsü yapabilirsiniz. Sermayeyi en hızlı döndüren üründür. Dördüncü kırmızı lahana mikro yeşilliği Red Cabbage. Neden? En karlı, muhteşem mor pembe sapları ve yeşil yapraklarıyla tam bir görsel şölendir. Ayrıca antioksidan ve C vitamini oranı en yüksek mikro yeşilliklerden biridir. Büyüme süresi 8-12 gün. Tat profili hafif tatlımsı lahana aromalı. Kritik püf noktası. Tohumları küçüktür, tepsiye eşit dağıtmak önemlidir. Işık almaya başladığı andan itibaren saplarındaki o mor renk patlamasını gözlemlemek büyüleyicidir. Kar potansiyeli, sağlıklı yaşam ve detoks pazarına yönelik perakende satışlarda paketli market satışı en yüksek fiyat marjına sahip ürünlerdendir. 5. Roka and Broccoli mikro yeşillikleri Arugula and Broccoli. Neden en karlı? Brokoli içerdiği yüksek sülforafan maddesi nedeniyle kanser karşıtı ve tıbbi beslenme kategorisinde inanılmaz bir talep görür. Roka ise o kendine has acımsı biberli tadıyla gurme salataların vazgeçilmezidir. Büyüme süresi 7-10 gün. Tat profili brokoli yumuşak ve taze, roka ise keskin biberli ve baharatlı. Kritik püf noktası. Roka tohumları suyla temas ettiğinde jelimsilik, müsilaj oluşturur. Bu yüzden ekim öncesi asla suda bekletilmemelidir. Doğrudan nemli medyaya serpilmelidir. Kar potansiyeli. Özellikle sağlık bilinci yüksek bireysel müşterilere abonelik modeliyle haftalık düzenli teslimat satmak için mükemmel bir seçenektir. Bölüm 3. Adım adım mikro yeşillik yetiştirme rehberi. Peki bu harika yeşillikleri evinizde veya tesisinizde sıfırdan nasıl yetiştireceksiniz? İşte profesyonel 6 adım. Adım 1'in malzeme hazırlığı. İhtiyacınız olan temel malzemeler şunlardır. Üretim tepsileri 6 delikli, drenajlı ve deliksiz alt sulama için standart 1020 tepsiler veya mutfak tipi sığ kaplar. Yetiştirme medyası, Hindistan cevizi torfu, koko peat, tarım perliti, steril torf veya hidroponik mikro yeşillik pedleri, kenevir bambu elyafı. Kaliteli ve ilaçsız tohum. Mutlaka çimlenme oranı yüksek, kimyasal ilaçlanmamış, organik untreated mikro yeşillik tohumları kullanılmalıdır. Sprey şişesi ve su, pH değeri 5,5-6 bakbucuk arasında filtrelenmiş veya dinlendirilmiş su. Ağırlık, çimlenme aşamasında tohumların üzerine koymak için 1-2 kiloluk ağırlık, örneğin içi su dolu başka bir tepsi. Işık kaynağı, bitki yetiştirme ledleri full spektrum veya 6500K beyaz led ya da güçlü doğal ışık alan bir pencere önü. Adım 2. Tohum hazırlığı ve ıslatma. Büyük tohumlar, ay çekirdeği, bezelye, 8-12 saat boyunca temiz suda bekletin. Bu sert kabuğu yumuşatır ve çimlenmeyi 2-3 gün hızlandırır. Küçük tohumlar, turp, lahana, brokoli ve jel oluşturanlar, roka, fesleğen. Kesinlikle suda bekletmeyin, doğrudan ekim yapın. Adım 3. Ekim ve ilk nemlendirme. Birinci drenaj delikleri olan tepsinizin tabanına yaklaşık 2-3 cm kalınlığında nemlendirilmiş kokopit veya yetiştirme medyanızı yayın, yüzeyi hafifçe düzleştirin ama çok fazla bastırıp sıkıştırmayın. İkinci tohumları tepsiye olabildiğince eşit ve yoğun bir şekilde serpin. Tohumlar üst üste binmemeli ama tepside hiç boşluk da kalmamalıdır. Bir halı dokur gibi. Üçüncü sprey şişesiyle tohumların üzerine hafifçe su sıkın. Adım 4. Karartma ve ağırlık evresi. Blackout and Wait Phase. Mikro yeşillik yetiştiriciliğinin en büyük sırrı buradadır. Tohumların üzerine deliksiz bir tepsi kapatın ve bu tepsinin üzerine 1-2 kiloluk ağırlık koyun. Neden ağırlık? Ağırlık, köklerin medyanın derinine güçlü bir şekilde tutunmasını sağlar. Ayrıca gövdelerin aynı boyda, güçlü ve kalın büyümesini tetikler. Bu aşamada tepsiyi 3-5 gün boyunca tamamen karanlıkta tutun. Günde bir kez kontrol edip kuruma varsa sprey ile hafifçe nemlendirilmelidir. Adım 5. Işığa çıkarma ve alt sulama. Light phase and bottom watering. Tohumlar çimlenip yaklaşık 2 denometre boya ulaştığında ve sarımsı yeşil filizler göründüğünde üzerindeki ağırlığı ve kapağı kaldırın. Tepsiyi güçlü led ışıkların altına koyun. Günde 12-16 saat ışık. Birkaç saat içinde klorofil üretimi başlayacak ve bitkiler canlı bir yeşile veya mora dönüşecektir.
Çok önemli alt sulama. Bu aşamadan sonra bitkileri asla üstten sulamayın. Üstten sulama yaprakları nemli bırakır ve küf, mold oluşumuna yol açar. Delikli tepsiyi içinde 1-2 temematı su bulunan deliksiz bir tepsinin içine oturtun. Bitkiler suyu kökleriyle alttan çeksin. Adım 6 hasat zamanı. Bitkiler ilk gerçek yapraklarını açtığında genellikle 7-12 gün sonra keskin bir mikro yeşillik bıçağı veya steril bir makas ile toprağın medyanın hemen 0,5 termometre üzerinden kesin. Kesilen yeşillikleri hava geçiren kaplara koyarak buzdolabında saklayın. Doğru havalandırma ve nem kontrolü ile 10-14 gün boyunca tazeliğini korur. Bölüm 4'ü yaygın hatalar ve küf sorunu nasıl önlenir? Yeni başlayanların %90'ının karşılaştığı en büyük sorun küf, mold sorunudur. Köklerdeki beyaz kılcal kökleri root hairs küfle karıştırmayın. Kılcal kökler doğaldır. Ancak pamuksu, kötü kokulu ve yapraklara tırmanan yapılar küftür. Küf önlemek için 4 altın kural. 1. Hava sirkülasyonu. Yetiştirme alanınızda mutlaka küçük bir vantilatör çalışsın. Durgun hava küfün bir numaralı dostudur. 2. Doğru tohum sıklığı. Tohumları aşırı üst üste yığmayın, bitkiler nefes alabilsin. 3. Alt sulama yapın, yaprakları suyla temas ettirmeyin. 4. Ortam sıcaklığı ve nem, ideal sıcaklık 18-22 ayda ölçey, bağıl nem ise %45-55 arasında olmalıdır. Sonuç ve iş fikri değerlendirmesi. Dostlar, gördüğünüz gibi mikro yeşillik üretimi, azalan, az su ve kısa zaman gerektiren ancak besin değeri ve ticari getirisi tavan yapmış muazzam bir yöntemdir. İster evinizde ailenize dünyanın en kaliteli besinlerini sunun, İster dikey raflar kurarak yerel restoranlara ve marketlere satış yapan kazançlı bir şehir çiftçisine dönüşün, seçim sizin. Bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarda buluşalım, sağlıkla kalın.